Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çanta yapılışını paylaşacağım. Modelin ismi bulmaca çanta diye biliyorum ben. Tam emin değilim. Pinterest'te birçok kez gördüm. Instagram'da birçok kez gördüm. Sanırım bir kez gördüğüm için hep önüme çıkıyor. Siz de benimle paylaşınca değerlendirmek istedim. Elimdeki ipleri kombinleyerek yapmak istedim. Şöyle koyayım, kolum acıdı. Bu bir marka challenge videosu değildi aslında ama biraz önce bir tane fotoğraf gördüm ve dünyaca ünlü bir markaya ait olduğunu fark ettim. Çantayı yaptıktan sonra gördüm yani. Dilerseniz aynısını yapmak isterseniz fotoğrafı ekleyeceğim. Zaten fiyatı da inanılmaz uçuk bir fiyat. Aynısını çalışmak isterseniz fotoğrafı ekleyeceğim. Dediğim gibi kağıt ip kullanılmış ve böyle hasır renginde bir kağıt ip tercih edilmiş. Ben ise pamuklu bir koton ip tercih ettim. İpim hakkında zaten videonun başlangıcında bahsedeceğim için uzun uzadıya bahsetmek istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. 250 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda bir ip kullandım. Bir yumağın tamamını kullandım ve çantam bakın bu boyutta oldu. Biraz daha büyük çalışılırsa aslında daha da güzel olacak diye düşünüyorum. Ben ipim yeterli olmadığı için bu boyutta kaldı. İçi inanılmaz geniş oldu. Uzatmak isterseniz, boyunda arttırma yapmak isterseniz ondan da bahsedeceğim. Ama ipi 2 yumak alırsanız daha garanti olacağını söylemek istiyorum. Başlangıçta 4 milim tığ kullandım. Şimdi bunu uzatmak istersek şu şekilde yapıyoruz. Bunu 4 parça halinde yapacağız zaten. 4 tane uzun parça örüyoruz. Ölçüler tamamen bana ait. Dediğim gibi genişliğini de bakın şu mesela şöyle tuttuğumuzda bir parçamız. Bunun genişliğini de arttırma yapabilirsiniz ama genişliği bence gayet güzel oldu. Genişliği sabit kalıp çantanın boyunu uzatmak isterseniz bu parçayı uzatacaksınız. Ben 72 sıra yaptım. Ölçümden de bahsediyorum zaten video içerisinde. O yüzden mesela 72 değil daha fazla 80 sıra ya da işte 76-78 sırada yapabilirsiniz. O zaman çantanızın boyutunu büyüteceksiniz. Tabi bu tüm parçalar için geçerli. Bir parça değil, tüm parçanın boyutunu uzatmanız gerekiyor. Dediğim gibi genişlik olarak gayet güzel oldu. Sadece boy olarak biraz daha uzatılabilirdi. Ama içerisi inanılmaz geniş. Bakın şu şekilde göstereceğim. Bakar mısınız? Yani aslında gayet ideal bir boyutta oldu ama size yine fikir olması açısından söylemek istiyorum. Aklınıza takılan bir soru işareti olmasın diye. O şekilde büyütme yapabilirsiniz ama gayet büyük bir geniş çanta oldu. Kullanışlı bir çanta oldu. Plaj çantası olarak da kullanılabilir. Günlükte kullanılabilir. Bakın tabanımız da bu şekilde. Ben ismini dediğim gibi modelin ismini bulmaca çanta olarak biliyorum. Ama bir marka challenge videosu olarak da kabul edilebilir. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Sadece kalın bir ip kullanılması gerekiyor. Çünkü bu formda olabilmesi için ince bir iple olacağını düşünmüyorum. Koton bir iple olacağını da düşünmüyorum. Kağıt ip tercih edilebilir. Benim kullandığım ipleri tercih edebilirsiniz. Böyle aslında ilk baktığımızda çok karmaşık bir çanta gibi gözüküyor. Nereden başlayacağımızı, nasıl başlayacağımızı fikir yürütemiyoruz ama inanılmaz kolay. Videoyu izleyince göreceksiniz. Zaten çok uzun bir video olmadı. Çok kolaymış diyeceksiniz ve kısa sürede yapacağınız bir çanta oldu. Belki bir gün, belki 1,5 gününüzü alacak. O yüzden hemen yapmalısınız bence. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Instagram'da hala takip etmiyorsanız alt açıklama kısmına link bırakıyorum. Orada tıklayarak beni takip edebilir ve yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız çok sevinirim. İplerimin de linkini alt açıklama kısmına bırakıyor olacağım. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. İpimden bahsetmek istiyorum birazcık. Nature Chain'i koton ipler kullanacağım. Bir tanesi desenli olduğu için bu şekilde. Şimdi ipim hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. %70 pamuk, %25 polyester ve %5 diğer şeklinde. 250 gram ağırlığında, 250 metre 2 milim genişliğinde. Tığ numarası için 2 milim ve 4 milim diye yazıyor. Ben de birazcık böyle hani örümü kolay olsun ve böyle çok da sert olsun istemediğim için açıkçası ince bir ip değil çünkü 4 milim tığ kullandım. İpimi de şu şekilde göstermek istiyorum. Kalınlığını merak ediyorsunuz. Genelde Instagram'da paylaştığımda soru almıştım. Bakın bu şekilde. Niye ben iki çeşit kullandım? Çünkü elimde birer yumak vardı. Ve bir çantayı tamamlayabilmek için iki çeşitli kombinleyerek yaptım. Siz isterseniz iki yumak aynı renk tercih ederek tek renkte yapabilirsiniz tabii ki. Bu da diğer desenli renkli olan ipim. İkisi de aynı şekilde aynı yapıya sahip. Dediğim gibi elimde sadece bu kadar kaldı. Şimdi sizinle bir başlangıç yapacağız. Ben çünkü tamamladım.
yani parçalarımı tamamladım. Sizinle yine bir başlangıç yapmak istiyorum. Kısaca ben göstermek istiyorum. Gayet kolay zaten. Şöyle kenara aldığımda şu, umarım görebilirsiniz. Bu desenli ipimi kullanacağım. Zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Bir tane zincirimi çektim ve devam ediyorum. Toplamda 24 adet zincir çekiyoruz. Daha sonrasında 24. zinciri şöyle parmağımla tutuyorum. Bir tane zincirimi çektim. Geriye dönüşümü sağladım ve 24. zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım. Yanındaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum içerisinden. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekiyorum ve sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirden tığımızı geçirip bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Son birinci zincirimin içerisinden tığımı geçiyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve sıramızı tamamlamış olduk bu şekilde. Toplamda birinci zincirimizle beraber 25 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Daha sonrasında bakın bu şekilde örgümü döndürüyorum. Bir tane zincirimi çektim ve ikinci sıranın başlangıcını yaptım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa batıyorum. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekiyorum, sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi son boşluğuma kadar ilerledim. Şöyle son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Sıra sonunda 24 tane sık iğne yapmış oluyoruz bu şekilde, ama bizim bir alt sırada 25 tane zincir yapmıştık. Son şurada dönüş sağladığımız, bir zincir çekerek dönüş sağladığımız nokta var aslında. Orayı görmüyoruz genelde. Oraya batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım ve toplamda 25 tane sık iğneye ulaştım. Son birinci dönüş pardon konuşamadım. Son boşluğumuz var. Bir tane zincir çekerek dönüş sağladığımız, orayı unutmuyoruz ve oraya da batıyoruz. Toplamda 25 tane sık iğne elde etmiş oluyoruz. Bir tane zincirimi çektim, başlangıcımı yaptım. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne, bir sonraki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Hep bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızı tamamlayınca yine bir adet zincir çekip bir sıranın başlangıcını yapacağız. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluğun içerisine batarak ilerleyeceğiz. Hep bu şekilde ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Şimdi ben dediğim gibi parçalarımı tamamladım. Sizlere ölçüler hakkında bilgi vermek istiyorum. Konuşamadım yine. Bu genişlik, işte boy uzunluğu tamamen size kalmış. Hani ben 24 zincir diyorum ama daha geniş bir formda çanta çalışmak isterseniz daha fazla zincir çekebilirsiniz. İlla ki 24 çekmek zorunda değilsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Uzunluk da aynı şekilde tamamen size kalmış bir şey. Ben fikir olması açısından söylemek istiyorum. 72 sıra boyunca gittim geldim. 72 sıra yaptım. Şimdi ölçümü de paylaşacağım sizlere. Genelde soruyorsunuz çünkü. Şimdi şu şekilde ölçtüğümüzde bakın 14,5 santim enimiz, uzunluğu ise 42,5 santim. 14,5 42,5 santim uzunluğunda. Dediğim gibi tamamen size kalmış bir şey. İlla ki benimle aynı ölçülerde yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi toplamda bu şekilde 4 tane parça yapıyoruz. Bakın 2 tane aynı renkte yaptım. 2 tane de farklı renkte yaptım. Böyle desenli gibi. Şimdi bunların dikme işlemine geldi sıra. Şimdi ben böyle birazcık uzak bir açıdan çekmeye çalışacağım. Önemli olan nokta burada yerleştirmek aslında. Yerleştirmeyi göstermek istiyorum. Umarım tamamını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi yerleştirmek önemli olduğu için şu şekilde uzak bir açıdan göstereceğim. Daha sonrasında yakın bir açıdan tekrardan birleştirme işleminden bahsedeceğim. Şimdi
Birinci istediğiniz rengi ya da aynısını yapıyorsanız birinci parçamızı yerleştiriyoruz. Önce şu şekilde koydum parçamı. Daha sonrasında bakın diğer parçamı alt kısmına bu şekilde bir yerleştirme yapıyorum. İkinci parçamı bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dikerek dedim ama örerken birleştirme yapacağız. İlmek kaydırma ya da işte sık iğne tekniğiyle bir birleştirme yapacağız. İkisini de biliyoruz zaten, daha önce çalışmıştık. Şuradan birleştirmeye başlayacağız. Bu noktaya gelince bu örgümüzü şöyle üste doğru birleştirme yapacağız. Dönerek şöyle üste doğru birleştirme yapacağız. Daha sonrasında şu diğer parçamızı göstermek istiyorum. Üçüncü parçamızı ise bu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın birinci parçamız, ikinci parçamız yatay koydum. Üçüncü parçamız bu şekilde. Hemen buradaki parçamın yanına. Bakın bu şekilde farklı renklerde olduğu için gayet rahat görebiliyorsunuz. Daha sonrasında bunu burada birleştirmeye başlıyoruz. Aynı şekilde şöyle dönüşümüzü sağlayacağız. Bunu bu şekilde döndürerek sabitleyeceğiz. En son parçamız ise şuraya koyuyorum. Buraya yerleştirme yapıyorum. Bakın dediğim gibi renkten farklı olduğu için görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir yerleştirme yapıyoruz. Şimdi bunu tekrar yapalım beraber isterseniz. Aklınızda soru işareti kalmasın. Şimdi birinci parçamı koydum. Düz bir şekilde yerleştirdim. Altına bir tane parça koyuyorum bu şekilde. Düz yatay şeklinde koydum. Daha sonra diğer parçamı alıyorum. Hemen şöyle yan kısmına yerleştirme yapıyorum. Buradaki parçamın yan kısmına birleştirme yapıyorum. Daha sonrasında ise şuraya bir yerleştirme yapıyorum. Bu şekilde bir şablon oluşturduktan sonra birleştirme işlemine geçiyoruz. Şimdi şu şekilde az önce bahsettiğim gibi yerleştirmemizi yaptıktan sonra birleştirme işlemine geldi sıra. Hemen şöyle bakın iki parçamı aldım. Diğer iki parçamı kenara ayırıyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Ben sık iğne tekniğinde bir birleştirme yapacağım. Bu birleştirme noktalarım böyle gözükür bir şekilde olsun istiyorum. Dediğim gibi isterseniz ilmek yürütme yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen birinci sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Alttaki birinci sık iğnenin içerisinden de tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. En üste kadar çekiyorum. Bakın tığımda 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Arkadaki sık iğnenin içerisinden de tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 2 tane ilmeğim var. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki sık iğneyi atlıyorum. Arkadan da eşit karşılık gelen sık iğneden tığımı geçirdim. İpimi yukarıya çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğneye atlıyorum. Arkadan karşılık gelen noktadan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. Şimdi hep bu şekilde şuradaki kenar kısmına kadar ilerliyorum hemen. Şimdi bahsettiğim gibi bakın buradaki kenar kısmına kadar ilerledim. Son sık iğnemi yaptım. Son sık iğnenin içerisinden. Şimdi şöyle döndürüyorum örgümü. Bakın buradayız. Normalde şu üst taraftaydı ya, böyle dik bir şekildeydi. Hemen şöyle bir döndürme yapıyoruz. Çünkü artık tamamen birleştireceğiz. Yandaki sık iğneden şöyle tığımı geçirdim. Hemen arkadaki yandaki sık iğneden de tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki sık iğneye atlıyorum. Arkadan da aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandakine atladım. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Aslında burada farklı bir şey yok ama sadece hani nasıl dönüş yaptığımızı göstermek istedim. Aklınıza karışıklık olmasın diye nasıl ilerleyeceğimizden bahsetmek istedim. Dediğim gibi her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Boşluktan tığımızı geçiriyoruz, pardon. Arkadan da karşılık gelen noktadan tığımızı geçirip sık iğne yaparak birleştirme yapıyoruz. Ta ki sıramız, parçamız tamamlanana kadar. Şu şekilde bir kez daha göstermek istiyorum nasıl bir dönüş sağladığımızı şuradan. Bakın artık hani böyle yukarıya doğru döndüğü için şöyle devam ediyoruz. Dediğim gibi şuradaki noktaya kadar ilerleyip birleştirme işlemimi gerçekleştiriyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi son kısmına kadar ilerledim.
Şöyle iyice sıktıktan sonra bir iki tane zincirimi çekip ipimi artık burada kesiyorum. Çünkü birleştirme işlemimizi burada tamamlamış olduk. Şöyle ipimi kestim. İlmeğimi de iç kısmına çekiyorum. Daha sonrasında iç kısmını da yok edeceğim. Bakın bu şekilde iç kısmına çekerek bırakıyorum. Daha sonrasında dediğim gibi yok edeceğim. Bakın şu şekilde bir birleştirme yaptık. Şuradan başlamıştık ve şöyle üst kısma kadar artık parçanın buradaki parçamızın ilerlediği kısma kadar ilerledik ve birleştirme işlemimizi yaptık. Şimdi nasıl yerleştirme yapacağımızı göstermiştim zaten. Şöyle tabanı şöyle yine göstereceğim elimden geldiğince sizlere fikir olması açısından. Şimdi sıra geldi. Bakın bu şekilde bir birleştirme yaptık ki şuradaki tabanımızı şu şekilde açarak göstereyim. Böyle koyuyorum. Buradan başlayıp birleştirmeme ilerleyeceğim. Hemen şöyle döndürüyorum gösterdikten sonra. Yine bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. İlmeğim tığımda hemen birinci sık iğnenin içerisinden tığımı geçirdim. Arkadan da aynı şekilde öncelikle şu ipimi iç kısma çekeyim ki üstte kalmasın. Şuradaki ipimi şöyle çektikten sonra birinci sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Arkadaki parçamdan da ipimi çektim. Bir kez daha çekiyorum. En üst noktaya kadar bir tane sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Daha sonra şöyle iyice tutayım yan yana motiflerimizi. Yandaki sık iğne içerisinden tığımı geçiriyorum. Arkada karşılık gelen sık iğne içerisinden tığımı geçiriyorum. Üste çekip sık iğnemi yapıyorum tek seferde çekerek. Hemen yandaki boşluktan atlıyorum. Tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan aynı şekilde tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şuradaki kenar kısmına kadar aynı şekilde ilerliyorum hemen. Şimdi size bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar birleştirme yaparak ilerledim. Görüntümüz de bu şekilde. Bakın buradaki birleştirmemiz, buradaki ve şu alt kısımdaki birleştirmemiz. Şimdi aynı şekilde diğerinde yaptığımız gibi şurada üstte bir dönüş sağladık ya. Burada da o şekilde bir dönüş sağlayacağız. Ekstra farklı bir şey yapmayacağız. Aynı şekilde birleştirmemize devam edeceğiz. Burada bu şekilde gelmiştik. Yukarıya doğru dönüyoruz. Şöyle örgümü döndürüyorum sadece. Yine eşit bir şekilde tutuyorum. Hemen yandaki sık iğneye atlıyorum. Şöyle tığımı geçirip arka kısımda da karşılık gelen sık iğneden tığımızı geçiriyoruz. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Hemen yandaki sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Arkadan da tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bırakayım. Bakın burada da aynı şekilde dönüşümüzü sağlamış olduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Şu parçanın ilerlediği noktaya kadar devam edip birleştirme işlemimi gerçekleştiriyorum hemen. Son kenar kısmına kadar ilerledim. Birleştirmemi tamamlıyorum. Bir tane, iki tane zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Ve içeriye çekiyoruz. İpimizi daha sonra iç kısmından yok edeceğiz. Bakın bu şekilde bir birleştirme oldu. Hemen şurada bir tane var. Şöyle birinci, ikinci, üçüncü birleştirmemizi yapmış olduk. Bakın kısalıklar hep bir kısa. Şöyle bu en uzun parçamız daha kısası şeklinde dönüşümümüzü sağlamış olduk. Birleştirmemizi tamamlamış olduk. Şimdi son parçamıza geldi. Şu şekilde tuttuğumda nasıl birleştirme yapacağımızı göstermiştim zaten. Şuraya bakın. Buraya bu şekilde bir yerleştirme şöyle mi yapıyoruz? Evet. Şöyle tutuyorum. Şöyle yerleştiriyorum. İki rengimin tam şu birinci rengimin daha doğrusu yan kısmına sağ kısmına doğru yerleştirme yapıyorum. Şimdi burada birleştirme yapacağız. Bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi bu bizim son parçamız olduğu için çift taraflı bir birleştirme yapacağız. Öncelikle ne taraftan birleştirme yapacağımıza karar vermeliyiz. Ben öncelikle bu taraftan birleştirme yapacağım. Böyle dönüşümü sağlayacağım. Daha sonrasında ise böyle gidip bu tarafa doğru birleştirme yapacağım. Dediğim gibi öncelikle şuradan birleştirme yapacağım için döndürüyorum. En son parçamız olduğu için
tamamını birleştireceğiz artık gövde kısmımızın ve çantamızı tamamlayacağız. Şöyle bir tane zincirimi çekmiştim. Birinci sık iğnenin hemen nerede? Birinci sık iğnenin içerisinden tığımı geçiriyorum. Arka kısmında da birinci sık iğneden, kısımdan da birinci sık iğneden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve bir tane yapamadım. Sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Yandaki sık iğneyi boşluğa atladım. Arkadan da karşılık gelen noktaya tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. İki taraflı tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Hemen şuradaki kenar kısmına kadar aynı şekilde ilerliyorum hemen. Buradaki kenar kısmını tamamladıktan sonra diğer parçalarımızda, motif demek istiyorum sürekli. Diğer parçalarımızda yaptığımız gibi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. Arkadan da karşılık gelen noktadan tığımızı geçiriyoruz. İpimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum. Arkadan da geçiriyoruz tığımızı, ipimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz ve bu şekilde bakın dönüşümüzü sağlamış olduk. Dediğim gibi farklı bir şey yok ama hani aklınızda bir soru işareti kalmasın diye az önce de söylemiştim. Bu noktalar önemli olduğu için dönerken ekstra farklı bir şey varmış gibi aklınızı karıştırır diye tekrar tekrar göstermek istiyorum. Şimdi her boşluktan tığımı geçirerek çift taraflı tabi hem arkadaki parçada hem öndeki parçadan tığımı geçirebildiğim her noktadan geçirerek sık iğnemi yapıp sıra sonuna kadar devam ediyorum. 2 tane zincirimi çektim ve burada ipimi keserek artık sıramı tamamlıyorum. İpimizi içeriye çekiyoruz. Şimdi şu şekilde tekrar bir göstermek istiyorum. Ekrana sığdığı kadarıyla tabi. Son şurada az önce de söylemiştim ya, bu bizim son parçamız olduğu için tekrar şu mesela bizim birinci parçamızdı. Şöyle yatayını birleştirme yapıp devam edeceğiz. Daha sonrasında tamamen bir çanta formunu almış olacak. Şuradan aynı noktadan başlangıç yapacağız. Bir tane zincirimi çekiyorum ama öncelikle şunu yapmak istiyorum. Burada bakın böyle iplerim var benim. Size de bu şekilde ipler varsa öncelikle onları iç kısmına çekelim. Çünkü artık burası son kenar kısmımız olduğu için çantamızı tamamlayacağız. Gövde kısmını tamamlayacağız. Şöyle iplerimi içeriye çekiyorum. Bakın bir tane de burada var. Buradaki ipimi de iç kısma tüm iplerimizi toparladıktan sonra şöyle iki parçamı birleştirip tutuyorum tığımda. Hemen böyle birinci karşılıklı birleştirme yaptığımız nokta var burada. Oradan şöyle tığımı geçiriyorum boşluk olmaması için, bir tane sık iğnemi yapıp başlangıcımı yaptım. Buradaki iki motifimi şurada bir birleştirmesi vardı. Birleştirme noktası. Oraya batarak başlangıcımı yaptım. Daha sonrasında birinci sık iğnenin tepesine atlıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki sık iğneden tığımı geçiriyorum. Arkadan da karşılık gelen noktadan tığımı geçirip sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Hemen şu kenar kısmına kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak birleştirmemi tamamlıyorum. Kenar kısmını tamamladım. Daha sonrasında her zaman yaptığımız gibi üste doğru bir dönüş sağlayacağız. Şöyle elimle tutuyorum iyice. Yandaki boşluktan boşluğa batıyorum. Arkadan da karşılık gelen noktadan tığımı geçirip ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluk, sık iğnemi yapıyorum.
Bakın hep aynı şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Sıramı tamamlıyorum hemen. Son birleştirmemi yaparak artık çantamızın gövde kısmını tamamlamış olduk. İpimi kestim. Arkaya doğru çekip ipimi daha sonrasında yok edeceğim. Çantamızın birleştirmesini tamamladıktan sonra sıra geliyor askı kısmına. Askı kısmının ben bir tanesini yaptım. Zaten bilmediğimiz bir yöntem değil. Çok kolay. Bakın şu şekilde ekran sığdığı kadar göstermeye çalışıyorum. Askının bir tanesini yaptım. Buraya sabitledim. Diğer tarafa beraber yapacağız. Askıyı örerken yapmadım, fark ettiyseniz. Daha sonrasında yaptım. Hatta şöyle diğer parçamı da yaptım ama yeni bir başlangıç yapacağım sizlerle de aynı şekilde. Bu şekilde bir parça örüp buraya ilmek yürütme yaparak birleştirdim. Tabi bunu dikerek de birleştirebilirsiniz. Ölçüsünü de kendime göre ayarladım. Aslında böyle baktığımızda çantanın büyüklüğüne göre de ayarlama yapmamız gerekiyor. Çünkü hani buraya yerleştirdiğimizde nasıl duruyor? Çok mu büyük ya da küçük mü şeklinde de bir ayarlama yapmamız gerekiyor aslında baktığımızda. Yine de ben size fikir olması açısından ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın şu şekilde 35 santim uzunluğunda bir askı çalıştım. Sadece sık iğne yaparak yapıyoruz. Şöyle bir başlangıcımızı yapalım. Yine ipimizi alalım elimize. Tığımı ortaya yerleştiriyorum ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Toplamda 60 tane zincir çekiyoruz. Şimdi ben 60 tane zincirimi çekmedim. Şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. 30 tane zincir çektim ama dediğim gibi 60 tane zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Şimdi şu şekilde son zincirimi parmağımla tutuyorum. Bir tane zincir çekiyorum ekstra ve tekrardan son zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var tığımda. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Yandaki zincire batıyorum. İpimizi çekip sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar her zincirden tığımızı geçirip bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Her zincirin içerisine bir tane sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Son birinci zincirimi içerisine batmıyorum. Bakın bu şekilde sıramızı tamamladık. Örgümü döndürüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki değil bir sonraki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Her boşluğa yine aynı şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Daha sonrasında bir zincir çekip dönüşümü sağlayıp hemen dibindeki boşluğa değil bir sonraki boşluğa batacağım. Burada yaptığımız gibi. Ben bu şekilde 3 sıra gittim. İkinci sıramızın başlangıcını yaptık. Zaten üstüne bir sıra daha giderek tamamladım. Ama 4 sırada gidilebilirmiş. Benim ipim yeterli gelmediği için 3 sıra giderek bıraktım. İpiniz yeterli miktarda varsa 4 sırada yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi birleştirme işlemini yapalım beraber. Bu tarafı yapmıştım bir tanesini. Diğer tarafını döndürüyorum. Şöyle tuttuğumda şu farklı renkte daha iyi görebilirsiniz diye düşünüyorum. Öncelikle o yüzden o taraftan birleştirme yapmak istiyorum. Şöyle bir tane zincirimi çektim. Hemen birinci sık iğnenin içerisinden şöyle geçirebildiğim bir noktadan tığımı geçiriyorum. Şöyle tuttuğumuzda bakın yatay bir şekilde şöyle ya aşağıya doğru böyle yerleştiriyorum. Hemen karşılık gelen noktadan tığımı geçirdikten sonra ipimi aşağıdan yukarıya doğru çekiyorum. İpimi yukarıya çektim. 2 tane ilmeğim var tığımda. Birinci ilmeğimin içerisinden diğer ilmeğe geçirerek bir tane ilmek yürütmemi yaptım. Yandaki sık iğnenin boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. Karşılık gelen noktadan da tığımı geçiriyorum. İpimi şöyle bakın yukarıya çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Şu ipimi aşağıya alacağım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Arka gelen kısımdan da boşluktan tığımı geçirdikten sonra ipimi yukarıya, birazcık zorluyor bu kısım, ipimi yukarıya çekiyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yaptım. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum, sık iğneden geçiriyorum. Arkada da sondaki sık iğneden geçiriyoruz. İpimizi yukarıya çekelim. İlmeğimizi içerisinden geçirerek ilmek yürütmeyi yapıyoruz. 1
2 tane zincir çekiyorum. Kısa olduğu için zaten çok uzun bir birleştirme olmuyor. İpimizi kesiyoruz. Bakın bu şekilde askı kısmımızı yapmış olduk. Daha sonrasında ipleri arka kısmından yok ediyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da ilmek yürütme yaparak birleştirmesini yapacağım. Bu kısım birazcık zor gelirse size, hani bu şekilde ilmek yürütme yaparak birleştirmek istemezseniz, bunu direkt aynı renklerle buraya dikerek de sabitleme yapabilirsiniz. Ben ilmek yürütme yaparak birleştirdiğim için sizlere de aynı şekilde göstermek istedim. Çanta gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Gayet de pratik, kolay bir çanta oldu. Böyle baktığınızda aslında birazcık böyle anlaşılmıyor. Farklı bir tarzda olduğu için. Ama yaparken ne kadar kolay olduğunu gördünüz. Hemen kısa sürede yapabileceğimiz bir çanta oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.